Yeni nesil hack çeşidi, biohacking ve biohacker. O da nedir öyle diyorsunuz sanırım? Hayal değil, gerçek bir bilimsel hack çeşidi. Bazı insanların vücutlarına teknolojik bazı aletleri takarak kendilerine yeni duyular eklemesi ya da hayatı kolaylaştıracak bazı gelişmelere yol açan çip tarzı birimlerdir. İsminden de az çok çıkarılacağı gibi biohacking için insanın kendi vücudunu hackleyerek daha iyi kontrol edebilmesi ve vücuduyla ilgili bir takım özellikleri değiştirebilmesi diyebiliriz. Bunu kendi kaynaklarıyla veya imkanlarıyla yaparak insan makine etkileşimini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu yöntemle vücudunuzun kapasitesi arttırılarak normalde yapamayacağı yetenekler ortaya çıkartılıyor. Normalde insan vücudunun yapamayacağı işleri bir takım çipler ve metal aletlerin deriye yerleştirilmesiyle yapılmasına olanak sağlanıyor. Kulağa Matrix filmi gibi gelse de dünyada bu yöntemi kullanan çok sayıda insan var. Bu yöntemi kullanan kişilere biohacker deniliyor. Elon Musk bu konuda insanoğlu ekonomiye değer katmaya devam etmek istiyorsa yeterliliklerini arttırmak için biyolojik zeka ve makine zekasını birleştirmelidir diyor. Yani bu şekilde insanoğlu normalde çalışacağı süreden daha fazla sürede çalışabilir. Makinelerin yapabileceği birçok işi kendi vücuduyla gerçekleştirebilir. Kulağa oldukça ilginç geldiğinin farkındayız. Ancak bunu yapan insanlar dünyada gittikçe artıyor. Kendimi daha iyi bir seviyeye taşımak varken neden olanlarla yetineyim ki? Mantığıyla ilerliyorlar. BBC'de yayınlanan Victoria Derbyshire programı çeşitli biohacking uygulamaları gerçekleştiren biohackerların hikayelerini kendi ağızlarından dinledi. Liviu Babitz, Rich Lee ve Luke Robert Mason BBC'nin biohacking araştırmasında kendilerine sorulan soruları yanıtladı ve hikayelerini anlattı. 38 yaşındaki Liviu Babitz, CEO'su olduğu Cyborg Nest şirketiyle biohacking çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar neticesinde insan bedenine sahip olduğu 5 duyunun dışında yeni duyular kazandırmayı amaçlayan Babitz, kuzey duyusu adını verdiği cihazla kendine kuşlardakine benzer bir navigasyon sistemi kazandırıyor. Göğsünde pusula çipi ve Bluetooth bağlantı özellikle bir çip bulunan Babitz, kuzeye döndüğünde göğsünde ince bir titreşim oluyor. Bu sayede yönünü daima bulabiliyor. Babitz'in biohacking çalışmaları ile ilgili şu şekilde konuştu. Sokakta elinizdeki telefona bakarak yürüyorsunuz. Bir yere gitmek istiyorsunuz ama oraya ulaşana kadar tüm yol boyunca elinizdeki ekrana baktığınız için etrafınızda olan biteni fark etmiyorsunuz bile. Telefona ihtiyacınız olmadığını, dünyayı bir kuş gibi dolaşabileceğinizi hayal edin. Her zaman tam olarak nerede olduğunuzu biliyor olacaksınız. Görme engelliler yönlerini rahatça bulabiliyor. Aslında hepsi psikopat konumunda. Şimdiye kadar film senaryolarında ve oyunlarda görmeye alışık olduğumuz biohacking kavramı aslında bilim adamları tarafından uzun süredir üzerinde durulan bir projeydi. Geliştirilen bu proje kapsamında artık insanların beyinle ilgilenen alt dalları neurohacking gibi pek çok dallar ayrılmaya başlandı. Ayrıca unutmadan biohacking yöntemlerini uygulayan kişilere de Grinder adı veriliyor. Bu kişilerin birçoğu kendilerini transhumanizm, biopunk veya tekno ilericilik akımı ile özdeşleştirmektedirler. Biohacking alanında çalışma yapan isimler arasında en tanıdıklarından ikisi olan Britanyalı sibernetik profesörü ve Kaptan Cyborg lakaplı
Kevin Warwick ve ABD'li Greenhouse Wetwire isimli biyoteknik firmasının kurucu ortağı ve CEO'su Tim Cannon, aslında birçoğumuz sağdan soldan biohacking kavramına aşinayız. Çünkü bu konu günümüze kadar pek çok dizi, film ve oyun senaryolarında karşımıza çıkmıştı. Biyometrik dövmeler kullanmaya başlanıldı bile. Biohacking konusunda en bilindik çalışmalardan birisi biyometrik dövme. Texas merkezli Chaotic Moon firması bu konuda bir prototip hazırlamış. Askeri ve tıbbi alanda kullanılması beklenen biyometrik dövmeler, çeşitli elektromanyetik bileşenler ve iletken boyalar ile meydana geliyor. Biyometrik dövmeler sayesinde kolaylıkla insan vücuduna uygulanarak sağlıklı verilerin kolaylıkla takip edilmesi sağlanıyor. Ayrıca askeri alanda da havadaki zehirli gazları ve vücuttaki patojenleri tespit edip askerlerin yaralı veya stresli olup olmadığı saptanabiliyor. Biohacking bizlere her ne kadar yeni ufuklar ve kapılar açsa da her teknolojide olduğu gibi bu teknolojinin de acaba kötüye kullanılır mı soruları kafalarda uçuşuyor. Ancak bunu şimdiden konuşmak için çok erken. Filmlerde gördüğümüz o kötü insanların sistemi ele geçirip dünyayı yok etme çabalarından bahsetmeyeceğiz elbette.